Hemen şimdi ellerine bak. Sadece bak. O avuç içindeki çizgilere. O ellerin bu dünyaya sadece çalışmak, yorulmak ve yaşlanmak için geldiğini mi sanıyorsun? İçinde yıllardır susturamadığın o ağır çığlığı biliyorum. Ben buraya ait değilim. Dışlanmışlığın iki karanlık yüzü vardır. Birincisi, insanların seni reddetmesi, seni o dar ve sahte aralarına almamasıdır. İkincisi ise çok daha derin ve çok daha kutsaldır. Kendi ruhunun bu dünyanın kalıplarına bir türlü sığamaması. O anlamsızlık sancısı, ruhunun ezelden getirdiği o muazzam asaletin bu dünyanın bayağılığına isyanıdır. Ruhun buraya ait olmadığı için bedenin hep yabancı kalacak. Ne zamandır bu dünyanın gürültüsünde bir fazlalıkmışsın gibi yaşıyorsun? Neden hep dışlanmış olarak buluyoruz kendimizi? Çocukken o kalabalık oyunların ortasında bile yapayalnızdın. Sanki diğerleriyle aynı dili konuşmuyor gibiydin. Gençliğinde herkes kendine bir yer bulup kök salarken sen hep o görünmez duvarın kenarında kaldın. Bütün kapılar başkalarına açılırken sen o dondurucu eşikte bekledin. Şimdi 40'lı yaşlarındasın ve o ağır yabancılık hissi hala yakanda. Yıllarca bu acıyı yanlış isimlerle adlandırdın. Zannettin ki ben sevilmeye layık değilim. Zannettin ki bende düzeltilemeyecek kadar büyük bir hata var. Zannettin ki ben sadece şanssız ve unutulmuş bir insanım. Oysa hiçbiri doğru değil. Senin dışlanmışlığın bir kusur değil, omuzlarına konan görünmez bir nişandır. Allah, kendine seçtiği kulunu kalabalıkların içinde erimesine izin vermez. Kendini cezalandırdığın o asılsız yalanlardan hangisi şu an göğsünü eziyor? Hazreti Yusuf'u hatırla. Öz kardeşleri tarafından karanlık bir kuyuya atıldı. Dışlandı, istenmedi, köle diye satıldı, zindanlara kapatıldı. Ama her dışlanma onu bir sonraki ilahi makama taşıdı. Yusuf suresinde Rabbimiz o muazzam kudretini şöyle duyurur. Vallahu galibun ala emrihi velakinne ekseran nasi la ya'lemun. Meali, Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmez. Kardeşleri onu reddettiğinde evrenin sahibi onu kendine seçiyordu. İbni Arabi Hazretleri bu muazzam gizemi gurbet makamıyla açıklar. Allah en çok sevdiği kulunu önce bu dünyaya yabancı hissettirir. Çünkü o ruh buraya ait değildir. İnsanların seni aralarına almaması, evrenin sahibinin seni kendi huzuruna ayırmasıdır. Dışlanmak bir yıkım değil, ilahi bir koruma zırhıdır. Seni o karanlık kuyuya atanlar, aslında seni hangi muazzam makama hazırlıyordu? Peki bu ağır yabancılık hissini nasıl yıkılmaz bir kaleye dönüştüreceksin? Sabah o yabancılık hissiyle uyandığında o boşluktan kaçmaya çalışma. O boşluk senin yaratıcıyla baş başa kaldığın o eşsiz kabul odasıdır. Gün içinde o kalabalığın ortasında görünmez olduğunda kendini onlara kanıtlamak için çırpınmayı bırak. İnşirah suresinin o serinletici ferahlığını göğsüne çek. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Meali, şüphesiz her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. O kolaylık, tam şu an senin o görünmezlik hissinin içinde saklıdır. Kanıtlamayı bıraktığın an, o ilahi kolaylık devreye girer. Gece o karanlık çöktüğünde, ben buraya ait değilim çığlığı yükseldiğinde, ona direnme. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Meali,
Allah hiçbir nefse taşıyabileceğinden fazlasını yüklemez. Senin ruhun o gurbet makamını taşıyacak kadar şerefli ve kudretlidir. O derin yabancılığı bir ceza değil, ilahi bir sığınak olarak görmeye hazır mısın? Bu dünyada hiçbir uyanış acısız olmaz ve hiçbir seçilmiş ruh, o dondurucu dışlanmışlık ateşinden geçmeden kemale eremez. Topraktan ilk çıkarılan ham altını düşün. Rengi mattır, üzeri çamurludur ve ağır bir taştan ibarettir. Onu o haliyle alıp baş köşeye koymazlar. Önce o karanlık ocağa, o nefes kesen harlı ateşe atarlar. İşte dışlanmışlık o ateştir. Altın ateşte arınır, ruhsa gurbette. İmam Gazali'yi hatırla. Bağdat'ın en büyük alimiydi. Etrafında binlerce insan pervane oluyordu. Makam, şöhret, itibar, her şey onun elindeydi. Ama o muazzam kalabalığın tam ortasında kemiklerini titreten bir yabancılık hissetti. İnsanlar onu alkışlarken, onun kalbi, "Ben buraya ait değilim" diye bağırıyordu. Öyle bir an geldi ki, bedeni bu sahte kalabalığa isyan etti. Sesi kısıldı, dili tutuldu, tek bir kelime bile edemez oldu. Çünkü ruh, gerçeğe yaklaştığında beden yalanı ve boşluğu kusturur. Gazali o gün her şeyi bıraktı. O sahte kalabalığı, o riyakâr yüzleri, o şatafatlı makamları terk etti. Şam'ın Emeviye Camii'nin minaresinde tam 10 yıl sürecek derin bir inzivaya çekildi. Onu dışlayanlar delirdiğini sandı. Oysa o delirmemişti. O ateşin içinde saf altına dönüşüyordu. Dünyanın onu dışlamasını beklemeden o sahte dünyayı kendi kalbinden dışlamıştı. Şimdi kendi hayatının o dilsiz ve ağır yıllarına bak. Gençliğinin o deli dolu günlerinde herkes sahte dostlukların peşinde koşarken sen o yalnızlık ateşine ilk adımını attın. Köşene çekildin ve anlam veremediğin o gurbet sızısıyla yanmaya başladın. 30'lu yaşlarında o maskeli kalabalıklara uyum sağlamaya çalıştın. Herkes gibi olmak istedin. Ama ruhun o dar elbiseye sığmadı. Ne kadar çabaladıysan, o kadar sert bir şekilde o çemberin dışına itildin. Ve bugün, 40'lı yaşların o ağır ve demlenmiş eşiğinde, hala göğsünde o, buraya ait değilim sancısını taşıyorsun. Duha suresinde Rabbimiz o kimsesizlik hissine balyoz gibi inen o sarsıcı ayeti fısıldar. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Meali, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. İnsanlar seni terk etti sanıyorsun. Oysa Allah, o temiz ruhun kirlenmesin diye seni onların elinden çekip aldı. Onların seni aralarına almaması senin değersizliğinden değil, senin ruhunun o sığ sulara sığmayacak kadar engin olmasındandır. Sen istenmeyen değil, korunan bir ruhsun. Şimdi omuzlarındaki o ağır gurbet hırkasına bak. Onu bir kurban gibi giymeye devam mı edeceksin, yoksa o ateşin içindeki saf altına dönüşmeyi mi seçeceksin? Şimdi derin bir nefes al. Göğsünü sıkan o kalın zincirleri usulca yere bırak. Sen dışlanmadın. Sen kenara itilmedin. Sen sadece o sahte kalabalıkların içinde kirlenmemen için özenle o çemberin dışına alındın. Eğer o anlamsızlık sancısının aslında senin ilahi vazifenin alarm zili olduğunu kavradıysan, aşağıya ne yaşadığını yazma.
Sadece tek bir kelime bırak. Uyandım. Sayımızı görelim. Kaç tane seçilmiş ruh bu gece o uykudan kalktı? Karanlıkta birbirimizi bulalım. Işığın bol olsun.